Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin ve yine yeni bir otel keşif videosu hazırladım sizler için. Bu defa Bodrum'da benim en beğendiğim ve Bodrum'un atmosferini en iyi yansıttığını düşündüğüm otelden bir tanesindeyim. Bayağı Bodrum'dayım. Burası Gündoğan Koyu'nda muazzam bir manzaraya ve tertemiz bir denize sahip olan, aynı zamanda hem oda dekoruyla hem yemek sunumlarıyla, lezzetleriyle ve kaliteli ultra HDI sunumuyla gerçekten başarılı bulduğum bir otel. Birazdan resepsiyondan başlamak üzere odaları, restoranı, kullanım alanları, havuzu ve sahile kadar bütün anlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizlerle farklı bir bakış açısıyla oteli inceleme fırsatı bulacaksınız. Bunun sonrasında da oteli beğenirseniz, rezervasyon yapmaya karar verirseniz bizler takdim ekibi olarak taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız. Güneş tam karşımdan geliyor ama ben size güneş gözle konuşmayı çok uygun bulmuyorum. O yüzden gözlerimi kırpıştırmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın bunun için. Birazdan önce drone görüntüleriyle otelin konumunu, bu güzel manzarası aktaracağım. Sonra da lobiden, resepsiyondan başlayarak turumu gerçekleştireceğim. Bay Otel'le ilgili rezervasyon taleplerinizi bizler memnuniyetle bekliyor olacağız takdim ekibi olarak. Bunun yanı sıra da tabii ki videoya başlarken lütfen beğeni ve abone tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz diyorum ve turuma başlıyorum. Ve efendim Bayağı Bodrum'da detaylı bir tur için, yürüyüşle yapacağımız tur için şimdi resepsiyon ve lobi alanına geldik. Sizler araçla geldiğiniz zaman ilk karşılandığınız bölüm burası. Arkadaşlarım sizi karşılıyorlar, valizlerinizi alıyorlar. İş para kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Buradan giriş yapıyorsunuz. Gayet güzel peyzaj düzeni olan bu cam cephesiyle etkileyici bence. Bayağı Bodrum'a giriş yapıyoruz. Şimdi buraya girdiğimiz zaman ilk gözleminiz beyaz ağırlıklı bir dekorla aslında Bodrum'la bütünleşmiş bir lobi ve resepsiyon alanı sizi karşılıyor. Aslında otelin geneli öyle bence. Yani Bodrum'u hissedeceğiniz bir atmosfer var. Resepsiyon alanında check-in işlemlerinizi yapıyorsunuz. Burada çok rahat koltuklar var, dinlenebiliyorsunuz. Hemen karşıda limonata veya detoks içecekler var. Serinlemek için bir şeyler alabilirsiniz. Biraz daha zaten lobby bar var. İsterseniz alkol içecek de alabilirsiniz. Şimdi bu alanı biraz kısaca göstermek istiyorum size. Çünkü bazı özel durumlar var. Mesela burada bir palmiye var. Areca palmiyesi. Bu daha çok Güney Amerika'da yetişen, Küba'da biraz daha böyle artık salon tipi haline getirilmiş bir bitkidir. Bayağı Bodrum'u gezerken bazı noktalarda bu palmiyenin yapraklarını simge olarak dekorda kullanıldığını göreceksiniz. Ondan bahsetmek istedim. Hemen karşıda misafir ilişkileri masaları var. Özellikle alakart rezervasyonunuzu buradan yaptırmanız gerekiyor. Bunun dışında da şu karşıdaki renkli tablolu alanda gayet keyifli görünüyor. Yavaş yavaş otele giriş yapmış olduk. Günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Evet. Oldukça ferah, oldukça aydınlık. Gerçekten keyifli bir lobi. Lobi alanından şöyle deniz manzarasına doğru ilerlerken önümüze lobi bar çıkacak. Burası 24 saat açık. Biraz buradan isterseniz bilgi alalım önce. Ve efendim Bayağı Bodrum'da resepsiyon alanından giriş yaptıktan sonra hemen birkaç adım sonra lobi bara geldik. Burası 24 saat açık ve misafirlerimize konsept dahilinde alkollü ve alkol içecekleri buradan servis ediyor arkadaşlarımız. Siz de otele giriş yaptıktan sonra ve tatiliniz boyunca bu keyifli alandan faydalanabilirsiniz. Şu anda muazzam bir manzaraya bakıyorum. Birazdan göstereceğim size. Bence lobi marka içecekler tercih ediyorsanız. Şimdi lobi alanında gayet rahat koltuklar var. Güzel manzaraya karşı keyif yapabileceğiniz. Burada bir alandan daha bahsetmek istiyorum size. Hemen şurada çok güzel tablolar göreceksiniz. Burası küçük bir sergi alanı. Eğer merakınız varsa, ilginiz varsa bu alanında kısaca bir şöyle göz atmanızı tavsiye ederim. Burada tabii beğendiğiniz bir tablo olursa onu satın alabiliyorsunuz da. Öyle bir özelliği var. Çok güzel, farklı bir alan olmuş burası da. Ve buradan yavaş yavaş terasa doğru çıkacağız. Şimdi sabah erken saatler. Otelin konumu gerçekten çok güzel. Tam Gündoğan Koyu'na hakim bir yerde. Ama güneş tam karşıdan doğuyor. O yüzden sabah saatlerinde manzarayı tam belki algılayamayız ama bunu ben size hem öğleden sonra çektiğimiz görüntülerde hem de drone görüntülerinde biraz daha net ifade etmeye çalışacağım. Lobinin teras kısmı gerçekten çok keyifli. Özellikle akşam saatlerinde misafirlerin en çok keyif yapmayı tercih ettikleri noktalardan bir tanesi. Bir özelliği daha var. Şimdi burada oturduğunuz zaman garson arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız masanıza servis yapıyorlar. Hani siz gidip lobi bardan isterseniz tabii ki kendiniz de oradan alabilirsiniz. Ama zaten kare kod menü açılıyor telefonunuzda ve açılan menüden siparişinizi verip garson arkadaşlardan masanıza servis yapmasını isteyebilirsiniz. Bayağı Bodrum'da lobi, resepsiyon, lobi bar ve işte bu muazzam manzaraya karşı
keyif yapacağınız lobi terası da burası. Şimdi yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Şu anda tabii sabah erken saatler, misafirler daha yeni yeni kahvaltıya indiler. Birazdan havuz etrafı ve plaja doğru yoğunluk artacaktır. O yoğunluk artmadan biz de sakin sakin görüntüleri almaya devam edelim. Efendim şimdi otelde turumuza devam ederken hemen resepsiyon lobi alanından bir aşağı indiğimizde sol tarafında restoranla karşılaşacaksınız. Burası ana restoran ve kahvaltı ile akşam yemekleri, altını çiziyorum, sadece kahvaltı ve akşam yemekleri burada açık büfe olarak sunuluyor. Çünkü öğle yemekleri deniz kenarındaki sinek alakartta, alakart şeklinde misafire sunulmakta. Şimdi kahvaltı büfesinden çok kısa biraz görüntü vereceğim size ama esas detaylı ana restoran görüntülerini akşam yemeğinde sizlere aktaracağım. Kolay gelsin şefim. Ve efendim Baja Bodrum keşfimiz dışarıda devam ediyor. Şimdi resepsiyon, lobi bar, restoranda kısa bir kahvaltı görüntüsü ama tabii tatile geldiğiniz zaman en çok kullanılan havuz alanları ve sahile doğru yürüyüşümüz devam edecek. Şimdi burası bir kere çok dekoratif, çok güzel bir havuzu var. Bununla ilgili daha detaylı görüntüleri hem drone'da hem yakın çekimlerde sizlere göstereceğim. Çok hoş bir havuz. Şezlonglarıyla, zemin rengiyle, etrafındaki palmiyelerle ve otelin genel yapısıyla çok bütünleşmiş güzel bir havuz. Bakın bu benim yan tarafımdaki bistro masaların olduğu yer. Akşam saatlerinde burada DJ performans veya canlı müzik programları yapıldığında misafirlerin en çok toplandığı alan. Tabii ki patisserinin olduğu bölümde Starbucks kahvelerinin sunulduğu, bundan bahsetmiş miydim? Evet, Starbucks kahveleri sunuluyor. Birazdan açıldığında göstereceğim size orayı. O alanlar tamamen doluyor ve misafirler burada akşamları çok güzel bir manzaraya karşı güzel zamanlar geçiriyorlar. Çok da hoş şeyler var, bu salıncaklar vesaire var. Bu bölüm aslında aynı şekilde diğer tarafta devam ediyor. Biz şimdi sahile doğru yürüyeceğiz. Sahilden dönerken de diğer taraftan dönüş yaparız ve o anları size göstermiş olurum. Havuz seven misafirler bu havuzu çok beğenecekler. Ama bence burada tercihiniz deniz olmalı. Çünkü Baja Bodrum'un denizi gerçekten çok ayrıcalıklı. İnip beraber görelim. Efendim Baja Bodrum keşfimiz devam ediyor. Şimdi havuz alanından sahile doğru ilerliyoruz. Bu arada tabii otel eğimli bir arazide olduğu için dilerseniz merdivenli, dilerseniz asansörleri kullanabilirsiniz. Birkaç tane asansör var burada. Bloklar arasında daha rahat geçişinizi sağlıyor. Ve hemen aşağıda bu hani sahile gidişimiz sırasında güzel manzaradan ben size biraz göstermek istiyorum. Palmiyenin arasından iskelenin güzel görüntüsünü sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar şimdi oraya doğru ilerliyoruz, iskeleye gidiyoruz. Efendim şimdi sahile çok yaklaştık. Burada sinek restoran ve lavella tabelalarını gördük. Biz iskelelerin sinek restoranının olduğu bölüme doğru yaklaşıyoruz şu anda. Birkaç adım kaldı. Ama buradaki hoş görüntülerden de yine paylaşmak istedim. Otel hafif eğimli bir arazi üzerinde ve odalar da kademe kademe aşağı kadar böyle bir yapıyla misafirleri bekliyor. Biz artık bu güzel peyzaj düzeninin arasından geçerek Baja Bodrum'un simgesel iskelesine gideceğiz. Ve oradaki şemsiyeleri ve hizmet alanlarını göstereceğim. Sonra da sinek restoranla ilgili bilgi vermeye çalışacağım size. Efendim şimdi Baja Bodrum'da havuz alanından aşağı geldik. Hemen birkaç adım sonra sahile inmiş olacağız ama burada şunu anlatmak istiyorum. Şimdi oda kartıyla açabildiğiniz bir kapı var burada. Bunun sebebi şu. Bu arada sahile giderken buradan çıkar çıkmaz hemen havlu deskinden havlu kartlarınızı vererek havlularınızı alabilirsiniz. Şimdi burada bir yürüyüş yolu var. Bu yürüyüş yolu gün doğanda boydan boya bütün koyu kaplıyor ve kapatılamıyor. Yani özel bir işletme dahi olsanız burayı kapatma hakkınız yok. İnsanlar tabii ki burada yürüyüşlerini yapıyorlar. Yukarıda yazlıklar var, villalar var, başka oteller var. Yani burası halka açık bir yürüyüş yolu. Ancak otelin güvenlik görevlisi arkadaşlarımız burada sürekli zaten burayı kontrol altında tutuyorlar. Ve otelin iskelesiyle diğer platformdaki şezlongları, şemsiyeleri otel misafirlerinin kullanımına sunuluyor. Oda kartınız, kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Bir tane daha kapı var ileride. Yani sahile girip giderken böyle bir alan olduğundan bahsetmek istiyorum size. Kolay gelsin, günaydın. Günaydın.
Burada hem can kurtaran arkadaşlarımız hem güvenlik arkadaşlarımız misafirlerimizle ilgileniyorlar. Ve hemen arkamızda da platformlar ve birazdan üstüne çıkarak göstereceğim Baja Bodrum'un simgesi olan iskele var. İsterseniz hemen oradan şezlongları, şemsiyeleri göstermeye başlayalım. Efendim bu arada iskeleye doğru yürümeye başlamadan önce bu alandan bahsetmek istiyorum. Otelde çok nitelikli bir fitness center var. Bu alandan size birazdan bahsedeceğim tekrar yukarı çıktığımda. İsmi Back to Fit. Back to Fit'in İstanbul şubesi de var. Baja Bodrum'da ikinci şube olarak hizmet veriyor. Çok profesyonel bir donanım var. Oradan detaylı bahsedeceğiz. Bu alanda da akşam saat 17.30'dan sonra aktiviteler yapılıyor. Yani programlar yapılıyor. Back to Fit bünyesindeki hocalarımız profesyonel bir şekilde burada. Sabah saatlerinde yoga dersleri, akşam saatlerinde cycling diyorlar. Bakın şurada kapalı bölümde şeyler var. Ne diyorlar? Spinning bisikletleri var. Bu alanda aktivite programları planlıyorlar misafirler için. Şimdi bir de isterseniz iskelenin ortasına kadar gidelim ve otelin simgesi olan bu iskeleyi sizlere yakından gösterelim. Efendim şimdi iskelede tabii güneşlenen misafirler var. Çok fazla yaklaşmayacağım ama olabildiği kadar gayet büyük bir iskele. Ortasında bir bar var. Saat 10'da açılıyor. Akşam saat 6'ya kadar hizmet veriyor ve yine konsept halinde alkollü alkol içecekleri misafirler buradan alabiliyorlar. Çok sayıda şezlong ve şemsiye var ve tabii ki iskeleden denize girerken platformdan merdiven kullanabilirsiniz veya direkt atlayabilirsiniz. Gerçi atlamak yasak yazıyor ama buradan da atlanır yani. Masmavi çok güzel bir deniz var. Gündoğan Koyu'nun denizi mavi bayraklı. Hatta bu bölümde gümüş bayraklı olarak ifade edilen mavi bayraklının da üzerinde bir biyolojik temizlik değerine sahip olan bölümden size bahsetmek istedim. Şimdi şöyle platform, iskele dışında platformu da göstermek üzere sahil boyunca yürüyüş yapacağım. 2 tane küçük kumsal var. Yani kum çakıl karışık bölümler var yürüyerek denize girebileceğiniz. O alanları da göstereceğim size. Bir tanesi şu hemen yan tarafta. Uzaktan göstereyim. Sonra yakından da göstereceğim. Hani bebişlerle falan geldiyseniz orada biraz kumla oynayabilirler. Bir tanesi de yine bana göre sol tarafta, size göre sağ tarafta. Platform boyunca zaten şezlonglar, şemsiyeler uzanıyor ve misafirin kullanımına açık. Şimdi bu arkamdaki barın dışında bir de sinek restoran var şu palmiyelerin arka tarafında. Orada da bir bar var. Yine konsept halinde misafirler içeceklerini alabiliyorlar. Kısaca göstermek istedim. Denize girerken böyle biraz taşlık gibi görünüyor ama şu merdivenlerin olduğu yerden girdiğinizde kumsalla yürüyebiliyorsunuz. Bakın orada misafirler yürüyerek suya giriyorlar. Yakından göstereyim size hemen onları da. Sahil bölümüne ayrılmadan önce bir kez de bu açıdan şöyle bir görüntü eklemek istedim videoya. Şezlonglar, şemsiyeler, platform ve iskeleyi görüntüleri tamamlamış olduk ve artık buradan tekrar yukarı doğru turumuza devam ediyoruz. Daha ekleyeceğimiz bölümler var. Maalesef bugün de denize giremedik. Bakalım ne zaman kısmet olacak. Efendim ben Baja Bodrum'da denize girmek için bir noktayı daha göstermek istiyorum size. Hemen platformun, iskelenin yanı başında böyle kumsal ama girerken taşlık biraz. Bu alanı da kullanabilirsiniz. Yine özellikle çocuklarla geldiyseniz bu bölümde en azından onların kumda oynayacağı bir alan olarak sizlere göstermek istedim. Ve efendim şimdi sahilden yukarı doğru devam edeceğim ama bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Burada bir bar daha var. İskelenin ortasındaki barın dışında sahilde deniz keyfi yapan misafirlerimize hizmet veren bir bar daha. Burası öğle saatlerinde açılıyor. Diğer bar saat 10'da açılıyor iskeledeki bar. Dolayısıyla bu alanda 2 tane bölümde deniz keyfi yapan misafirlerimize konsept halinde içecekler sunuluyor diyerek yavaş yavaş tekrar turuma devam ediyorum. Ve efendim Baja Bodrum'da çok keyifli bir alandayız. Şimdi burada tatil yaparken özellikle sahilde deniz keyfinize devam ederken öğle yemeği için ana restorana gitmenize gerek yok. Çünkü burada öğle yemeği sadece alakart olarak sunulmakta. Dolayısıyla siz eğer Baja Bodrum'da tatil yapıyorsanız burada çok şık, çok keyifli bir ortamda, çok güzel peyzaj düzeni olan bir ortamda size masanıza servis olarak çok güzel tabak yakaladık. Gel abi gel. Gel kolay gelsin, nasılsın? Bakın ızgara balıktan ızgara hilleme salata çeşitlerine yine ızgara köfteler, pizzalar, makarnalar burada direkt masaya servis yapılıyor. Hemen örnek olarak da göstermiş olduk. Dolayısıyla Baja Bodrum'un ayrıcalıklı özelliklerinden bir tanesi öğle yemeğin alakart servisi olarak yapılması. Hem denizin yanı başındasınız. Yani şortunuzla, terliğinizle, plaj kıyafetlerinizle buraya gelebilirsiniz. İsterseniz de havuzun yanında yine lahmacun ve pide çeşitleri sunan bir alakart daha var. Yani öğle yemeği tamamen özel bir şekilde alakart olarak sunulmakta misafirlere. Aynı zamanda burası akşamları da balık ve bif alakart olarak misafirlere hizmet vermekte. Hemen denizin yanı başındayız. Bu güzel alanı şöyle bir göstermek istiyorum size. Tam sahil ve plaj alanından yukarı doğru çıkarken artık yavaş yavaş oda turuna başlayacağız. Oda örnekleri göreceğiz ama
Burada küçük bir çocuk parkıyla karşılaştım. Videoya eklemek istedim. Özellikle böyle 2-3 yaş minik misafirler için güzel bir oyun alanı. Ayrıca mini club var. Orayı da videoma ekleyeceğim. Mini kaydırakların bulunduğu bir aquapark alanı var. Ama burayı detaylıca göstermek istiyorum size. Çünkü çocukların yaş grubuna göre burası daha küçük çocuklar için uygun bir alan. Hani beklentimiz farklı olmasın, sizi yanıltmak durumunda kalmayalım. Küçük bir kaydıraklı havuz bölümü daha çok böyle 3 yaş, 5 yaş, 6 yaş olabilir. Ama 15 yaşında, 20 yaşındaki genç arkadaşlarımız aquapark konusunda hani beklentilerini buna göre tutsunlar lütfen. Bağ'a geldikleri zaman onlar çok eğlenecekler havuzda, denizde, ama aquapark konusunda elimizdeki imkanlar bu şekilde. Küçük çocukların çok eğleneceği, büyük çocukların da ona göre değerlendirilmesi gereken bir aquapark alanı burası. Efendim, çocuklarla ilgili bir bölümden daha bahsetmek istiyorum. Mini Club. Şimdi özellikle Bağ'a, Bodrum'a tatile gelirken, ailecek tatile gelirken çocuklarımızın yaşları çok önemli. Özellikle böyle 7, 8, 9, 10 yaş ve üzeri çocuklarımızın daha büyük aquapark ve daha büyük mini club beklentisi olan çocuklarımızla ilgili oteli iyi inceleyerek değerlendirmekte fayda var. Şimdi burada mini club alanı ortalama 3, 4, 5, 6 yaş çocuklarla ilgili olarak gayet güzel, eğlenceli bir aktivite alanı sunuyor. Bunun yanı sıra bir küçük çocuk parkı vardı, kaydıraklar ve salıncaklar vardı. Bir de küçük aquapark alanı vardı. Bunların hepsini videoya ekliyoruz. Artık çocuklarımız yaş gruplarına göre değerlendirmeleri yaparken hizmet alanlarında buna göre değerlendirmelerinde fayda olacaktır. Efendim, yine Bağ'a, Bodrum'un en keyifli noktalarından bir tanesindeyiz. Pool Bar'dayız. Aslında buraya ben kendim başka bir isim koydum, manzara bar diyorum. Muazzam bir manzarası var. Sabah saat 10'da açılıyor. Gece saatlerine kadar burada tabii DJ performans müzik eşliğinde misafirler eğlenirken de bu barı kullanıyorlar. Yine konsept halinde alkollü, alkolsüz içecekleri buradan alabilirsiniz. Neredeyiz? Hemen patisserie alanının ve Starbucks noktasının yanındayız. Şimdi orada göstereceğim size. Ama bu bölümün muazzam bir manzarası olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Hem çok güzel bistro masaları var. Hem manzara müthiş. Hem bakın şu tarafta gayet güzel salıncaklar var. Özellikle akşamüstü saatlerinde gerçekten buranın havasına, manzarasına doyum olmuyor. Tabii ki kokteyllerinizi aldığınız zaman sizin de keyfiniz artacaktır. Bilmiyorum ya, ben çok beğeniyorum. Eğer Bağ'a, Bodrum'u siz de beğendiyseniz lütfen rezervasyon için bizlere, yani tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Bizler memnuniyetle bekliyoruz rezervasyonunuzu. Ben size bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Bağ'a, Bodrum'da öğle yemekleri alakart olarak sunulduğunu az önce deniz kenarındaki alakart restorana göstermiştim. Orada biraz daha ızgara menüler ağırlıklıydı. İşte balıklar, köfteler, dönerler, hamburgerler oradaydı. Şimdi eğer havuzdaysanız ne olacak? Aşağı inecek halimiz yok değil mi? O zaman burada da pideler, lahmacunlar ve pizzalar yine alakart olarak masada servis yapılıyor. Saat 12 ile 17 arasında. Sonra da saat 7'de zaten saat 19'da akşam yemeği açık olarak başlıyor. Yine burada da havuz keyfi yapan misafirimiz şortlarıyla, terlikleriyle üstlerini değişmeden alakart menüler alabilirler. Ama bu bölümün bir başka özelliği daha var. Manzarası çok güzel. Dondurması var. Yaklaşalım. Tabii dondurma aşağıdaki barda var ama ben burayı detaylı göstermek istiyorum. Paket dondurma servisi ve hemen yanında hem sütlü tatlılar hem hamurlu tatlılar, pastalar, isterseniz kurabiyeler var, kekler var. Baklava tarzı hamur tatlılarını bir kere daha hatırlatalım. Biz çünkü özellikle tercih ediyoruz kruvasanlar, ama işin finalinde burada bir Starbucks noktası olduğunu tekrar söylemek, vurgulamak istiyorum. Starbucks lezzetinden vazgeçemeyen misafirimiz, kahve seven misafirimiz sabah saat 9'dan gece saat 22'ye kadar buradaki menüden Starbucks lezzetlerini sipariş verebiliyorlar. Bu da otelin yine öne çıkan ayrıcalıklarından bir tanesi. Şahsen biz kahve içmeyi çok seviyoruz İbrahim kardeşimle beraber. Sabah uyandığımızda mesaiye başlamadan kahveyle başlıyoruz. Tabii alışılmış bir lezzet olması da ayrı bir avantaj. Dolayısıyla hem alakartlardan bahsetmiş olduk, hem patisserie alanından bahsetmiş olduk, hem de Starbucks'tan bahsetmiş olduk. Ve buradan yavaş yavaş turumuza devam ediyoruz. Efendim, Bağ'a, Bodrum'da odaları keşif bölümüne geldik ve ilk odamız bir deluxe oda. Aslında standart oda olarak da isimlendirilebilir çünkü odadaki metrekare olarak en baz oda ve fiyat kategorisi olarak da sizlere sunumumuzda. Tabii ki deniz manzaralı olanları, kara manzaralı olanları farklı fiyatlı olabilir ama burası aslında en baz donanımlı bir oda. Ortalama 30 metrekare, 2 yetişkin artı bir çocuğun çok rahatlıkla kullanabileceği bir donanıma sahip.
Ve Baja Bodrum'un birçok odasında ve diğer dekor alanlarında böyle palmiye yapraklarını göreceğiz. Beyazlar üzerine turkuaz yeşiliyle dekore edilmiş bölümleri göreceğiz. Bu odada da hem koyu renkler hem açık renkler beraber kullanılarak biraz böyle, ben hep söylüyorum, Baja Bodrum tam bir Bodrum oteli, tam bir Bodrum atmosferi oteli diye. Aynı şekilde böyle ferah bir oda sizleri bekliyor olacak. Odanın özelliği olarak yine Baja Bodrum'da yatak kalitesinin çok yüksek şekilde seçildiğini mutlaka bahsetmek istiyorum sizlere. Burada bir televizyon dolabı, televizyon sehpası ve minibar bölümü var. Minibarlar günlük olarak kullandığının yerine yenisi konulmak üzere bira, su, meşrubatlar ve sodadan oluşmakta. Ben manzarayı göstereceğim size biraz sonra. Manzarayı finale bırakıyorum. Burada çay, kahve ve su ikramı yine günlük olarak kullandığı yerine yenisi konulmak üzere misafirlere sunulmakta. Genellikle soruluyor. Şu anda bir Connection'da geziyoruz. Bazı odalar, otellerde, bütün otellerde Connection dediğimiz odalar mümkündür. Ayrı olarak geldiğinizde hem bu odanın bir kapısı var hem de yandaki odanın bir kapısı var. Tabii ki bunlar normal kullanıma açık değil. Ancak iki odayı beraber aldığınız zaman kullanabilirsiniz. Dolayısıyla eğer kalabalık bir oda olarak geldiyseniz iki odayı yan yana alarak connect bir bağlantı yapılabilir ve odayı kullanabilirsiniz. Şu anda bu haliyle Deluxe oda banyosunu gösterelim hemen. Yine bol beyazlı, güzel dekorlu, gayet şık bir banyo. Tabii ki duşakabin kullanılmış. Onu da hemen gösterelim şöyle. Ve banyodan çıktığınız zaman hemen karşıda bir dolap var. Bu dolapta şu bölümde kasa var. Ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Terlikleriniz ve kuru temizleme ile ilgili poşetler ve diğer hizmetler burada. Ve artık yavaş yavaş manzarayı görme zamanı geldi. Gündoğan Koyu'nun muazzam manzarasından biraz bahsedelim size. Baja Bodrum'a deniz manzaralı bir oda aldığınız zaman işte balkona çıktığınızda göreceğiniz manzara bu olacak. Gündoğan Koyu'nun muazzam manzarası. Genellikle günün her saatinde böyle havuz gibi olur. Dalga almaz. Çünkü burası bir koy şeklindedir. Yani karşısı açık olmadığı için denizden bol bol faydalanabilirsiniz. Deniz keyfi yapabilirsiniz. Balkonda ben çok seviyorum. Böyle doğal taş görünümlü bir duvar kaplaması var. Masamız, sandalyemiz, balkon keyfi yapmak istediğinizde çayımız, kahvemiz vardı, meşrubatlarımız vardı. İsterseniz tabi buraya meyve tabağınızı veya diğer oda servisinden sipariş vereceğiniz yiyeceklerinizi de alabilirsiniz. Bu arada balayı çift olarak geldiyseniz otelin size ikramları da oluyor. Hani meyve sepeti, şarap gibi ikramları da oluyor. Yine balayı setup'ı konusunda da bizden bilgi alabilirsiniz. Bunları size aktarabiliriz. Ve odanın genel yapısı, donanımı işte bu şekilde Baja Bodrum'da. Bu arada oda servisiyle ilgili burada bir kare kod var. Bunu okuttuğunuz zaman menü açılıyor ve o menüden oda servisi siparişlerini verebiliyorsunuz. Tabii ki oda servisi ekstra ücretli oluyor konseptin dışında. Burada örnek olarak bir ekstra bed var. Az önce bahsetmedim. Çünkü genellikle burası 2 kişilik bir oda olarak kullanılıyor ama eğer 2 yetişkin bir çocuk gelirse veya 3 yetişkin, 3 arkadaş geldiyseniz veya karı koca bir 15, 16, 20 yaşında bir çocuk varsa bu yatağı çok rahatlıkla kullanabilir. Neredeyse standart ölçülerde bir yatak kalitesinde sunulmakta. Evet, bu odayı bitirdik. Artık tekrar bir başka odayı keşfetmek üzere turumuza devam edebiliriz. Ve efendim Baja Bodrum'da oda keşfimiz devam ediyor. Şimdi Senior Suite bir odaya geldik. Çok özel bir odaya geldik. Balayı çiftlerimize, eşiyle tatile gelen misafirlerimize bu odayı ilk sıralarda değerlendirmeni rica edeceğim. Çünkü hem genişliğiyle, ferahlığıyla hem de muhteşem manzarasıyla tam bir Bodrum atmosferi var burada. Şimdi öncelikle biz salon kısmını gösteriyoruz şu anda. Ortalama 70 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor oda size. Burası birinci bölüm. İkinci bölümü ise hemen benim sağ tarafımdaki yatak odası bölümü. Önce buradan kısaca bahsedelim. Odanın zemini tamamen koyu renk parke ile kaplanmış. Kaliteli parlak parke ile kaplanmış. Açık renk kilim ve oturma koltukları da zıt renkler. Aynı şekilde duvar da öyle. İçeriği rahatlatmış, ferahlatmış. Çok da güzel tablolarla. Şimdi bu salon kısmını kısaca göstermiş oldum. Bir de aslında odaya girerken sol tarafımızda bir dolap vardı. Aynalı dolap. Bu dolabın içinde bir minibar var. Minibarda şöyle kısaca göstereceğim. Soft içecekler ve bira bulunuyor. Her gün değiştiriliyor. Ayrıca bir Nespresso makinesi var. Nespresso kapsülleri de burada. Misafirlere ücretsiz olarak bu odada Nespresso ilave olarak diğer odalardan farklı olarak ilave edilmiş. Çay kahve setup'ı minibarda bahsettiğim gibi meşrubatlar ve bira kullandığının yerine tekrar yenisi konuluyor. Buradan yatak odasına devam edeceğim. Bir de ilk girdiğinizde valizlerinizi bırakmanız için bir küçük oda var burada. Onu da söylemek istiyorum.
Yani eşyalarınızı oraya bıraktıktan sonra içeride çok böyle dağınıklık falan, özellikle ayakkabıları falan oraya bırakabilirsiniz. Bir çalışma masası var. Manzarayı hala göstermeyeceğim. Birazdan göstereceğim. Bir balkon kapısı. Dışarı çıkıyorsunuz. Büyük camlı bir balkon ve yatak odasına giriyoruz. Şimdi yatak odasına geldiğimiz zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Öncelikle gayet kaliteli ve size uyku konforu sağlayacak özel sipariş edilmiş bir yatak var burada. Gerçekten Baya Bodrum'daki tüm odalarda yatak kalitesinin çok yüksek standartta olduğunu şu görüntüyle bir kez daha hem ben ifade edeceğimi göstermek istiyorum. Aynı zamanda yastık menüleri yine bu bölümde de aynı şekilde kilim, parke ve diğer mobilyalar. Yatak başlığında ayna. Gayet güzel böyle bir Bodrum atmosferi ama benim esas göstermek istediğim şuradaki giyinme odası. Yine burada kapıyla, sürgülü ve aynalı kapıyla ayrılabiliyor. Giyinme odası ve giyinme odasından banyoya geçiyorsunuz. Banyoda da bir jacuzzi var. Aynı zamanda duş bölümü var. Tamamen mermerle kaplanmış. Hem zemin hem duvarlar mermerle dekore edilmiş. Burada banyo için özel üretilmiş şampuanlar, losyonlar, tıraş bakım setleri veya banyo setleri ve makyaj aynasına kadar yine tüm detaylar düşünülmüş. Şimdi banyodan çıkacağız. Bu arada bu giyinme odası, tekrar gösteriyorum, Senior Suite odada gerçekten çok sizi rahatlatacak eşyalarınızı oraya koyduktan sonra. Elbette manzarayı gördünüz. Artık saklayacak bir şey kalmadı. Final yapıyoruz ve muhteşem bir Bodrum manzarasında, gün doğan koyu manzarasına çıkıyoruz. Ve böyle kocaman bir balkon eşliğinde Senior Suite'de manzaraya karşı keyif yapmanıza olanak sağlayacak çok da güzel bir masa var burada. Şarabınızı, peynirinizi, meyvenizi ya da kahvenizi, çayınızı, Nespresso'nuzu burada keyifle yudumlayabilirsiniz. Hem gün doğan koyunun muhteşem manzarası hem de otelin bu dekoratif güzel havuzu yan yana çok da güzel bir görüntü sergiliyor. Palmiyelerle beraber gerçekten birbirini tamamlayan bir manzara olmuş. Ve Ağustos ayının bu sıcak günlerinde gayet de güzel bir esinti var, tatlı bir esinti var. Biz Senior Suite odamızın da görüntülerini videomuza eklemiş olduk. Ve artık buradan da yavaş yavaş ayrılma zamanı geldi. Elimden geldiği kadar çok detaylı da bu odayı sizlere anlatmaya çalışmış oldum. Şöyle bir kez daha bir görüntü alalım yatak odasından. Salon kısmından. Karşıdaki manzara. Bu arada salondan da balkona çıkabiliyorsunuz. Orayı söylemeyi unuttum galiba. Ve buradan da tekrar oda turumuzu bitirerek dışarı çıkmış oluyoruz. Evet, turumuza devam ediyoruz. Ve efendim turumuz devam ederken şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi videomuz içerisinde ben Deluxe oda ve Senior Suite odayı size gösterdim. Ama bu garden teraslı odalardan da bahsetmek istiyorum. Şu an doluluk olduğu için, müsait olmadığı için içini gösteremeyeceğim. Dekor olarak, genel dizayn olarak hemen hemen Deluxe odayla aynı. Ama bu odalar direkt terasa açılıyorlar. Ve şu anda gördüğünüz odalar garden teraslı odalar olarak misafirlerimize biz sunuyoruz. Bir de bunların wood teraslı olanları var. Onları da birazdan göstereceğim ama sadece dışarıdan göstereceğim. Bunların özelliği işte önünde böyle güzel bir çim alan olması. Garden teraslardan bahsediyorum. Bahçeye açılıyor olması. Üst kattaki odalarda genellikle deluxe odalar olarak dizayn edilmiş durumda. Garden odalarla ilgili böyle bir bilgi vermek istedim size. Artık başka bir videoda içinde göstermeye çalışacağız. Efendim Baya Bodrum'da tatilinizi keyfe dönüştürecek bir alandan bahsedeceğim size. Van'la Spa'yı gezeceğiz. Ama öncesinde hemen bir üst katta Back to Fit var. İstanbul'da şubesi olan çok özel bir fitness alanı orası. Önce isterseniz fitness alanını gezelim. Sonra spor sonrası Spa'ya giriyormuş gibi bir senaryo yazalım. Sonra Spa merkezine gezelim. Önce Back to Fit'e gidiyorum, sonra buraya geri geleceğim. Ve efendim Baya Bodrum'da bence otele geldiğiniz zaman en çok keyif alacağınız, hele hele sporla ilgileniyorsanız mutlaka uğramanız gereken bir noktadayım. Fitness Center'ı gezdireceğim ama Fitness Center diyerek geçmeyeceğim burada. Çünkü İstanbul'dan belki duyanlar bilenler vardır. Back to Fit Bodrum'da Baya Otel'de hizmet veriyor. İstanbul'da çok profesyonel bir ortamda hem Fitness Center hem de fizyoterapistler eşliğinde birçok yine aktiviteyle ilgili programlar yapılıyor. Birazdan o konuda tanıştıracağım sizi. Ve Baya Otel Bodrum'da da burada ne gibi hizmetler alabileceğimizi detaylıca anlatacağız. Şimdi burası gerçekten profesyonel bir şekilde misafirlere hizmet veren ve gün be gün farklı programları uygulayan bir bölüm. İsterseniz giriş yapalım ve keşfe beraber devam edelim. Ses kontrolü yapalım abi. Şimdi Back to Fit'te içeriye girdik. Girer girmez de ne kadar profesyonel bir
ortamın bizi karşıladığını görmüş olduk. Tabii ki profesyonel bir hocamız eşliğinde. Okan hocam selamlar. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Çok özür dilerim. Mikrofonun bir tanesi maalesef off oldu ama bir tanesiyle beraber idare edeceğiz. Hocam Baya'da bu seneki en büyük teşkilatlardan bir tanesi Back to Fit. Biz burada misafirlerimizi nasıl karşılıyoruz? Onlar buradan nasıl faydalanıyor? Kısaca bir özetler misin bize? Süper. Tabii. Ben öncelikle tabii size birazcık Back to Fit'ten bahsedeyim öncesinde. Back to Fit aslında bir İstanbul kuruluşu. İstanbul'da ana şubesi olan bir yer. Aynı zamanda aynı müşteri portföyümüz Bodrum'da da yer alıyor. Biz de onlarla beraber aslında Bodrum'da bir alan açmış olduk. Otel içerisinde aynı zamanda İstanbul'daki üyelerimiz de dışarıdan gelip kullanabiliyor. İsterse hatta otelde konaklayabiliyorlar. İstanbul'dayken Back to Fit'e üye ise Evet. ve örneğin burada yazlığı varsa Aynen öyle. dolayısıyla ortamı ne kadar profesyonel bir şekilde herkese ağırlayabildiğinde burada ifade etmiş oluyoruz. Evet. Yazlıkları yoksa bile aynı zamanda otelde konaklama tercihleri yapıyorlar. Oteldeyken zaten. Bu da çok güzel oluyor. Aslında böyle bir kamp gibi de oluyor. Geliyorlar 2 hafta, 3 hafta otelde konaklıyor ve sabah öğle akşam antrenman programlarına katılabiliyor. O da bizim için çok güzel oluyor. Çok keyifli oluyor. Çünkü yazın en fazla insanın kendine vakit ayırabildiği zaman oluyor. İşlerden de dolayı. Onun haricinde otel misafirleri de bu sene özellikle otelinde yapmış olduğu bu alan sayesinde Back to Fit'le beraber çok güzel burayı en çok tercih ettikleri alan oluyor. Programlarını aksatmamış oluyorlar. Gelenler de güzel bir şekilde aktifleşmiş oluyor. Yavaş yavaş yürüyelim isterseniz. Şimdi burada aktivite olarak bildiğim kadarıyla günlük ve haftalık olarak belli programlar da var. Evet. Hem otel misafirlerine hem de diğer misafirlere. Bunlarla ilgili kısaca örnek verebilir misin? Mesela sadece salonda mı antrenmanlar yapılıyor? Dış alanlarda da aktiviteler var mı? Şimdi bu sene biz ilk defa Bayi Otel içerisinde grup dersleri de başlattık. Grup derslerinde benim, Özge Hoca'nın ve diğer birkaç hocamız daha var. Onlarla beraber aynı zamanda hem otel misafirleri için hem otel dışındaki üyelerimiz için de grup ders aktiviteleri oluyor. Örnek veriyorum, pazartesi günü spinning dersleri oluyor. Yani spinning derslerini birazcık daha dışarıda yapmayı tercih ediyoruz. İskelede görmüştüm ben bir kere, evet. Hatta yarın onu da beraber bir şey yapacağız, beraber göstereceğiz. Onun haricinde yoga derslerimiz oluyor. Sabah çok güzel bir gün doğumumuz var. Gün doğumuyla beraber zaten gün doğandayız. Evet. Çok güzel yoga dersleri yapılıyor. Onun haricinde Hit Mix Beauty derslerimiz var. Birazcık daha dansa dayalı bütün vücudu aktive ettiğimiz dersler var. Bunlar için bir schedule'ımız var aslında. Otelde konaklayan misafirler istedikleri gibi ücretsiz olarak bunlara katılabiliyorlar. Onun haricinde dışarıdan gelmek isteyenler de ekstra olarak bunu satın alıyor. Üyeniz değilse eğer. Üyemiz değilse aynen öyle. Otel misafiriyseniz veya Back to Fit üyesiyseniz bu aktivitelerin hiçbirisine ekstra ücret ödemiyorsunuz. Ve bunun dışında burada gerçekten antrenman için motive olacağınız bir ortam oluşturulmuş. Ben de bunu hani bu işte ufak böyle biraz ucundan bucağına ilgilenen birisi olarak gözlemlediğimi söyleyebilirim. Özellikle az önce bahsettiği Okan hocamın iskeledeki spinning programları muazzam bir manzara. Zaten otel turumuzda deniz manzarası, gün doğan manzarasını gösterdik. Gerçekten çok keyifli oluyor. Tabii ki yoga programları da aynı şekilde. Hocam peki fizyoterapist eşliğinde bir hizmet olduğunu biliyorum. Yani mesela misafirin diyelim ki eklemlerinde, kaslarında veya ihtiyaç duyduğu biraz tıbbi olarak da daha profesyonel bir hizmet almak isterse ne yapıyoruz? Tabii. Şimdi şöyle bahsedeyim. Öncelikle aslında bizim fizyoterapi tarafı İstanbul'daki şubemizde, yani İstanbul tarafında. Bizde ilk önce şöyle geçer. Siz geldiniz kapıdan ve bir başlamak istiyorsunuz, antrenman yapmak istiyorsunuz, sağlıklı bir yaşama adım atmak istiyorsunuz. Bizde sizi karşılayan ilk kişi genellikle diyetisyen veya fizyoterapist olur. Onlar sizden önce bir analiz alırlar. Sonra gelirler, derler ki Okan hocam bu kişinin bu sıkıntıları var. Bu şekilde ilerlemesi gerekiyor diye aslında bize bir yol haritası çizerler. Bu Anladım. daha profesyonel ilerlememizi sağlıyor. Anlaşıldı. Onun haricinde de burada bu sene ilk senemiz olacak. Temellerini attığımız, isterlerse de aynı zamanda burada fizyoterapistten de İstanbul'da olduğu gibi burada da yararlanabiliyorlar. Süper. Yani burada siz kendi antrenmanınızı yapabiliyorsunuz. İsterseniz Okan hocamla beraber personel trainer şeklinde özel programlar oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki o kısmı ekstra ücretli oluyor. Ama siz antrenman yaparken örneğin bench press çalışıyorsunuz. Yardıma ihtiyacınız var. Tabii ki Okan hocam destek verecek. Ayrıyeten de fizyoterapist ihtiyacınız var ise ve bu anlamda daha teknik ve tıbbi anlamda donanım istiyorsanız yine burada bu hizmetleri yine ücretli olmak kaydıyla alabiliyorsunuz. Şimdi hocam müsaadenizle şu alanları kısaca bir gösterelim. Ve biraz da salondan bahsedelim. Evet. Şimdi alanı aslında biz birazcık 3'e ayırdık. Ben mikrofonu vereyim size. Tabii. Alanı aslında biz birazcık 3'e ayırdık, hatta 4'e diyebilirim. İlk girdiğiniz zaman birazcık daha denize bakan tarafı kardiyovasküler sistemlerin, yani makinelerin olduğu taraf.
Onun haricinde geldiniz, herhangi bir antrenmanınız yok veya şeyiniz yok, programınız yok. Burada kendi başınıza yapabileceğiniz aslında izotonik aletler dediğimiz cable aletlerimiz var. Burada oturduğunuzda kendi başınıza aslında antrenmanınızı da tamamlayabiliyorsunuz. Burada Nova ile çalıştık. Nova'da gayet güzel, yani güzel yorumlar alıyoruz. Onun haricinde bir de burada aslında birazcık daha insanların performans alanı için yarattığımız bir alan var. Burada da genellikle free weight alanlarda ya da body weight alan olarak kullanıyoruz. Özellikle itiş çekiş antrenmanlarını çok kullanıyoruz. Çok güzel bir kızağımız var. Bu alanı onun için ayırdık. Birazcık da İstanbul'daki şubeden görüntüler ekledik buraya. Motivasyon artırmak için. Onun haricinde de burada free weight alanımız var. Burada da daha çok ağırlık ve insanların kardiyovasküler haricinde yaptıkları antrenmanları burada yapıyorlar. Daha kas gelişimi için. Peki. Zannederim yeterince özetleyebildik. Yani siz Bayağı Bodrum'a tatile geldiğiniz zaman biz otellerde genellikle burada da fitness var deyip gösteriyoruz ama ne kadar detaylı bir altyapının sizler için hazırlandığını özetlemiş olduk. Eğer zaman bulabilirsem sabah yapılan yoga programından veya yarın akşam saatlerindeki İskele'deki spinning programlarına görüntüler eklemeye çalışacağım. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eksik kalan? Yok. Gayet iyi. Peki çok teşekkürler. Misafirlerimiz, spor seven misafirler size emanet. İnşallah bana da burada bir hafta tatil kısmet olur da beraber şöyle bir toparlarız. Tatlıyı falan fazla kaçırdık bu aralar. Peki görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Ve efendim Fitness Center'dan sonra, Bakefit'ten sonra tabii spor sonrası spa çok iyi gider. Önce kapalı havuzu gösteriyorum size. Ardından spa merkezi gibi bilgi vereceğim. Bayağı Bodrum'a geldiğiniz zaman eğer güneşten korunma ihtiyacınız varsa, güneşe çıkmak istemiyorsanız bu alanı kullanabilirsiniz. Kapalı havuz çok da güzel şezlongları da var. Yani burayı dinlenme amaçlı kullanabilirsiniz. Ya da serin havalarda gelmiş olabilirsiniz. O zaman da yine kapalı havuzu kullanabilirsiniz. İsterseniz bir spa merkezinin içine ilerleyelim. Diğer alanı da görüntüye ekleyelim. Ve spor sonrası bence spa iyi gelecektir diyerek Bayağı Bodrum'da spa merkeziyle ilgili bölümü de sizlere aktarmış olalım. Evet, her zaman yaptığım gibi spa merkezine girerken kısaca bahsetmek istiyorum. Burada hemen hemen bütün masaj çeşitlerini alabilirsiniz. Klasik masajdan aromaterapiye kadar, cilt bakımına kadar birçok hizmet veriliyor. Tabii ki rezervasyonlu ve bu hizmetler ekstra. Ancak konsept dahilinde kapalı havuzu ve şimdi göreceğiniz hamam, sauna ve buhar odası gibi bölümleri kullanabilirsiniz. Şöyle ilerleyelim. Bakın dinlenme odaları gayet şık, gayet yine Bayağı Bodrum atmosferini yansıtan nitelikte. Dinlenme alanlarından sonra isterseniz hamam keyfi yapabilirsiniz. Burada 3 farklı bölüm var hamam için. Eğer kese köpük paketi aldıysanız şuradaki odaları kullanıyorsunuz. Veya genel kullanım yapmak istiyorsanız karşıdaki alanı kullanıyorsunuz. Ve gayet güzel görünümlü dekoruyla yine hem Bodrum hem Bayağı Bodrum atmosferini, otelin genel dekorunu yansıtan bölümler buralar. İsterseniz de hemen şu bölümdeki sauna ve buhar odalarını kullanabilirsiniz. Artık bunları tek tek göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama şöyle isterseniz bakın burası buhar odası. Yine içerideki dekor da otelin renklerine uyumlu. Tabii ki hamam, sauna, buhar sonrası güzel bir masajla spa bölümünü finalize edebilirsiniz. Yine çok sayıda böyle güzel masaj odası var. Farklı konseptlerde. Şu anda burası müsait olduğu için burayı çekiyoruz ama yine profesyonel bakım ürünleriyle size burada güzel seçtiğiniz masaj yapılıyor ve tatilinizi böyle güzel, keyifli bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz Bayağı Bodrum'da. Artık spadan ayrılma zamanı geldi. Masaj odasını gösterdiysek burası da tamamdır diyerek devam edelim. Ve efendim Bayağı Bodrum'da açık büfe akşam yemeğiyle ilgili size fikir vermek için görüntüleri sunmaya başlıyorum. Öncelikle restoranın genel düzeninde yine böyle Bodrum ağırlıklı bir dekorasyonun hakim olduğunu, beyaz zemin, beyaz duvarlar, buradaki süslemeler ve ışıklandırmalar yine size Bodrum'u hissettirecek. Karşımda da çok güzel bir manzara var. Birazdan göstereceğim. Ama önce şöyle zeytinyağlılardan, mezelerden bir başlayalım. Burada çeşit çeşit mezeler. Ama benim şöyle bir noktayı mutlaka göstermem lazım. Hemen girişte size isteğinize göre salata hazırlayan bir arkadaşımız var. Bunun yanı sıra bu bölümde biraz daha Ege otları, acılı ezmeler, atom acılı süzme yoğurt var. Kızarmış sebzeler ve peynir tabağı için burada peynir çeşitleri var. Yani eğer alkol kullanıyorsanız bu alana
kısaca bir uğramanız gerekiyor. Tabii ki olayı alkole bağlamıyorum ama rakı seven, şarap seven misafirimiz buradan keyiflerince güzel bir tabak oluşturabilirler. Bir baktığımızda şöyle zeytinyağlı brokoliden dilim pastırmaya kadar, nohut salatasından deniz mahsulleri salatasına, zeytinyağlı Brüksel lahanaya, tek tek sayarsam akşam olacak. Köz patlıcan, semizotu, musakka böyle gidiyor. Şimdi köşeye kadar devam edelim. Somon fümemiz var, dolmalar var. Hemen bir arka tarafta salata büfesini göstereceğim. Şimdi az önce salata yapan bir arkadaşım vardı ama eğer isterseniz siz kendi salatanızı burada oluşturabiliyorsunuz. Yani turşuya kadar birçok seçenek, birçok turşu çeşidine kadar seçenekler salata büfesinde sizleri bekliyor. Bu tarafta tatlılar var. Tatlılar hemen geçmeyelim. Buradaki zeytinyağlılar, mezeler ve salatalardan sonra hemen karşımda kameranın arkasında sıcak yemekler var. Sıcak yemeklere geldiğimizde önce şöyle bakalım. Kuzu güveç. Hemen bir adım sonra Çin usulü köfte. Bir adım sonra patlıcan musakka. Bir adım sonra pirinç pilavı. Klasik. Ve hindi güveç. Kuru fasulye güveç ve devam ediyor. Yani ben anlıyorum ki bu ortadaki bölüm tamamen sıcak yemekler. Hatta devam edelim. Orman kebap var. Börek var. Biber dolması var. Deniz mahsulleri güveç var. Tatlı ekşi soslu piliç var. Şimdi tekrar burayı şuradan şöyle bir gösterelim. Bu ortadaki sıcak büfesinden sonra bir de isterseniz ızgara bölümüne geçelim. Ve hemen karşımda bulunan şov büfesine doğru yönlenelim. Evet, şimdi ızgara bölümündeyiz. Bu defa da sıcak yemeklere ilave olarak ızgara tabağı yapmak isterseniz uğramanız gereken yer burası. Kolay gelsin şefim. Emin memleket neresi? Van. Vanlı kardeşimiz çok güzel köfte yapıyor. Tavuk ızgara yapıyor. Burada da balık varmış. Burada da balık var, levrek var. Çok güzel. Burada sebze ızgaralar var. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Bu bölümde başrol oyuncusu bence bunların hiçbirisi değil. Yani köfteyi, tavuğu sayabiliriz. Hepsi güzel. Ama kaçırmamamız gereken bir nokta daha var. Her akşam burada mutlaka bir şov yemeği oluyor. Bugün de kuzu tandır var ve iç pilavla beraber. Birazdan misafirler gelmeye başladığında şef arkadaşlarımız bu butları parçalamaya başlayacaklar. Ben de o görüntüleri de videonun bu bölümüne ekleyeceğim. Izgara bölümümüz ve şov büfesi bölümümüz de bu şekildeydi. Şimdi hemen buradan tatlılara geçiyoruz. Tatlıları da gördükten sonra tatlılar, meyveler, ondan sonra da terasa doğru ve oturma alanlarına doğru oturma alanlarını göreceğiz ve turumuzu sonlandıracağız. Ve efendim tatlı büfesinden bahsedeceğim. Yemek tabağınızı oluşturdunuz. Oldukça çeşitli mezeler vardı, salata çeşitleri, sıcak yemekler, ızgaralardan bahsettik. Tatlı büfesinden bahsederken ben bu defa finali en başa alacağım. Bir kere çok güzel bir hamur tatlıları bölümü var. Bizim en çok ilgilendiğimiz alan. Gerçekten Türk misafirimizin en çok sevdiği baklavalar, şöbiyetler, sarmalar, kuş gözü ve midye tatlı. Hemen yanında profiterol gözüme çarptı. Hemen yanında sütlaçlar böyle gidiyor. Biraz ilerlediğimde şekerpare, burada güllaç var, kabak tatlısı var. Yine böyle bir bölüm ama bitmedi. Tatlılar devam ediyor. Şöyle uzun uzadıya bir daha göstereyim ben size burayı. Bakın güzel bir tatlı büfesi. Ama bu büfenin arka tarafında kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim kruvasan. Çilekli, kremalı çok güzel kruvasan. Ve ben dün akşam denemiştim. Acayip lezzetli. Mutlaka tadına bakın. Yine diğer pasta çeşitleri. Yine sütlü tatlılardan, dilim pastalardan. Böyle devam ettiğimizde burada Ibiza pastasına kadar hepsi var. Şimdi bir de bu bölümü gösterelim. Tatlı büfesini. Bu taraftan o tarafa doğru. Evet, hemen dönüyoruz. Geri doğru geldiğimizde bakın bu büfe olduğu gibi sadece tatlıların olduğu büfe. Onun yanında salatalar. Şimdi artık yavaş yavaş dışarıya doğru çıkıp veya hemen şu arkamda gördüğünüz bölümde isterseniz kapalı alanlarda, isterseniz de terasta yemeğinizi alabilirsiniz. Ama genel olarak restoranın masalarının birçoğu deniz manzaralı. Şuradan hemen gösterelim size. Şimdi bu alan klimalı bölüm. Kapalı alanda oturmak isterseniz, sigara kullanmıyorsanız bu alanları kullanabilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki ben terasta oturmak istiyorum, dışarıda olmak istiyorum, o zaman da dışarı çıkacağım. Teras alanını şimdi size göstereceğim. Ama ben bir şey unuttum.
tatlıları gösterdik ama meyveleri göstermedik. İlla tatlı yemek durumunda mıyız? Değiliz. Çünkü yaz günü karpuz, kavun, üzüm bunlar olmazsa olmaz. Ve yine aynı şekilde soğuk bir halde bunlar soğutmalı ve misafirlere sunulan meyveleri de göstermiş olduk. Ben bitirmedim. Çünkü dondurmayı da atlamıştım. Güzel bir baklava tava aldınız ya da kuş gözü ya da şöbiyet ne isterseniz. Üzerine dondurmanızı buradan ilave edebilirsiniz. Ya da dondurma olmadan yemeği kapatmayan çocuklar için bu köşe muhtemelen uğrak noktası olacaktır. Şimdi kapalı alanları bir kez daha şöyle gösterelim. Ondan sonra da terasa çıkıp terası gezelim. Efendim Bayağı Bodrum'da ana restoranda, burası da teras kısmı. Yemeğinizi aldıktan sonra dilerseniz içeride klimalı alanda, isterseniz de burada bu muhteşem manzara için yemek alabilirsiniz. Ama bir şey itiraf edeyim mi? Tabii ki bütün masalar böyle bir manzaraya sahip değil. Bu kenarda olanlar manzarayı çok güzel görüyor. Bir de şuradaki masalar var. Bunlar da biraz daha geriden görüyor. Ama ne kadar farklı olabilir ki? Bakar mısınız? Otelin konumu gerçekten çok ayrıcalıklı. Tabii bu bölümün biraz daha ileride şöyle yavaş yavaş İbrahim kardeşimle ilerliyoruz. Diğer bölümü de var. Ama gerçekten bakın Ağustos ayında terasta terlemeden oturabilirsiniz. Bunu başka yerlerde biraz zor. Evet, şimdi alakarta gidiyoruz. Efendim tekrar selamlar. Birkaç dakika önce ana restoranda açık büfe akşam yemeği örneklerinden, menülerden sizlere göstermiştim. Tabii ki konsepte dahil olarak aldığımız açık büfe akşam yemeğinin dışında bir de alakart seçeneği var. La Vela isimli bu alakartta deniz ürünleri veya et ürünleri, yani her iki seçenek de burada alınabiliyor, burada sunulabiliyor. Ancak rezervasyonunuzu resepsiyonun hemen yan tarafındaki misafir teşkil deskinden önceden yaptırmanız ve oradayken de menünüzü seçmeniz gerekiyor. La Vela'nın böyle bir özelliği var. Yani siz T-bone yiyecek olabilirsiniz, dana madalyon veya pirzola siparişi verebilirsiniz. Ya da işte levrek ızgara, somon ızgara ya da karides tava menülerini seçecek olabilirsiniz. Bunları önceden belirliyorsunuz. Alakart rezervasyonu yaptırırken menünüz de belli oluyor. Buraya geldiğiniz zaman da yeriniz hazır bir şekilde masanıza servis olarak yemeğinizi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben de buradan size bilgi vermek istedim. Tabii ki burası ekstra. Şu anda zannediyorum 15 euro gibi bir ekstra ücreti var. Ama bu fiyatları da lütfen teyit edelim çünkü değişebiliyor yoğunluğa göre. Rezervasyon aşamasında bir kez daha bizlerden teyit almanıza fayda olacaktır. Alakart fiyatlarıyla ilgili. Tabii ki yemek sırasında alkol içecek alabiliyorsunuz konsepte dahil olarak ekstra ödemeden. Onlarda da mesela öğrendiğim kadarıyla yeni rakı, yeşil lefe ve Tekirdağ rakıları konsepte dahil olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra meşrubatlar da aynı şekilde sınırsız olarak konsepte dahil olarak sunuluyor. Ama eğer daha farklı alkol içecekler, daha farklı markalar istiyorsanız bunlar için de ekstra bir ücret karşılığı tercih yapabiliyorsunuz. Şimdilik bilgiler bu kadar. Akşam yemeği ve alakart restoranında kısaca özetlemiş oldum size. Güzel bir Bodrum akşamından herkese selamlar. Efendim Bayağı Bodrum videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım yaptığım çalışmayı beğenmişsinizdir. Yani yaz günü biraz hava sıcaklığı, biraz hızlı bir tur oldu. Bazı odalarda müsaitlik yoktu. Örnekleri paylaştık. Umarım verimli ve tatil seçiminize faydası olacak bir çalışma olarak arşivimize yerini almıştır ve size fayda sağlayabilmişimdir. Lütfen Bayağı Otel Bodrum rezervasyonunuz için tatil mekanına ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu bizim için çok değerli, çok önemli bir rica. Ve artık bir sonraki otel keşfimizde görüşmek üzere. Lütfen kapatmadan önce beğeni ve abone tuşlarına basmanızı rica ederek ben Allah'a ısmarladık diyorum.